Maya uygarlığı lideri Kral Pakal'ın taş lahit kapağındaki kabartmalar büyük tartışmalara neden oldu. Ancient astronaut theorists believe the king is portrayed seated at the controls of a spacecraft and have dubbed him the Palenque astronaut. He appears to be going into space. He's the original Rocket Man. They're manipulating his spacecraft going into space. 1968 yılında yayımlanan Tanrıların Arabaları kitabının yazarı Eric von Däniken, lahitin kapağındaki bu kabartmanın bir astronotu gösterdiğini iddia etti. And you see his upper hand, he's manipulating some controls. From the lower hand, he's turning something on. The heel of his left foot is on a kind of pedal. And outside of the capsule, you see a linking flame. This is incredible. This is absolutely a proof for extraterrestrials. Yakın zamanın ünlü UFO araştırmacılarından Giorgio Tsoukalos da aynı görüşte. We have maintained for a very long time that the depiction here is of King Pakal sitting in some type of a spacecraft. Because he is at an angle like modern day astronauts upon liftoff. He's manipulating some controls right here. He has some type of a breathing apparatus or some type of a telescope in front of his face. His feet are on some type of a pedal. And down here, you have something that looks like an exhaust with flames. Peki bu kabartmadaki şekiller bir astronotun bir uzay aracının kullanışını mı betimliyor? Bilim insanlarına göre yanıt net. Hayır, bu kabartma Kral Pakal'ın ölüm anını ve onun yeraltı dünyasına geçişini anlatıyor. Gelin şimdi neden böyle olduğuna bir bakalım. Lahitteki ana unsur dünya ağacı adı verilen kabartma. Dünya ağacının 3 kısma ayrıldığı ifade edilebilir. Kökleri yer altında, gövdesi dünyada ve dalları ise gökyüzünde yer alıyor. Gökyüzü tanrıların ülkesi. Orta kısım dünya hayatı ve yeraltı ise ölüler alemini temsil ediyor. Dünya ağacı bu 3 alemi de kapsıyor. Orta kısımda gücü temsil eden çift başlı yılan var. Gökyüzünde ise göksel bir kuş var ve cenneti temsil ediyor. UFO araştırmacılarının egzoza benzettiği kısım ise dünya ağacının köklerinden başka bir şey değil. Elleriyle Pakal'ın bazı kumandaları kontrol ettiği ileri sürülmüştü. Ancak dikkatli bakıldığında sağ eliyle hiçbir şey tutmadığı net bir şekilde görülüyor. Burnunda solunum cihazı olduğu iddia edilen bir şey var. Ancak bu da yine başka bir yere bağlı değil. Dolayısıyla bir solunum cihazı olamaz. Sol ayağı da bir pedala basmıyor. Görseldeki ayakların pozisyonları başka kabartmalarda da görülebiliyor. Mesela şu görsel Kral Pakal'ın doğuşunu anlatıyor. Lahit kapağında ise ölümü ve öte dünyada tekrar doğuşu anlatılmış aslında. Pakal mezar kapağında hem yeraltı dünyasının ağzına düşen ölen adam hem de dünya ağacında doğan bebek olarak sunulur. Bazı Maya yöneticilerinin ölümden sonra ruhlar dünyası ile aracılık edebilecek tanrı kralların rolünü üstlendikleri düşünülüyordu. Bu görüntüde Pakal Mısır tanrısı olarak yeniden doğuyor. Pakal'ın uzanmış figürünün hemen altındaki tohum ve yaprak resmine dikkat edin. Tıpkı Mısır tohumunun büyümek için toprağa gömülmesi gerektiği gibi Pakal da sadece tekrar yükselmek için yeraltı dünyasına düşüyor. Mantık çerçevesinde incelenen bir konuda her şey nasıl yerine oturuyor gördünüz mü? Ancak bilgiyi kullanmak istemeyen insanlar bir şeyi ilk gördüklerinde zihinlerinde oluşan tasvirin peşinde koşuyorlar. Ancak görüldüğü gibi bütün olayı antik zamandaki bir astronota bağlayıncaya kadar somut delillerle ilerlenseydi ayağı yere basan sonuçlara ulaşılabilirdi. Bazen bize anlatılan gördüğümüz şey değildir. Gerçek o görüntünün perde arkasındaki anlamdır. Gerçeği her zaman görebilmeniz dileğimizle. Görüşmek üzere.